Herkese merhabalar, ben Ozan Tarık Çepni. Evet, böylelikle serinin son videosuna gelmiş olduk. Şimdi çektiğimiz tüm videolardan öğrendiklerimizle birlikte bir reklam stratejisi hazırlayacağız. Birlikte bunun uygulamasını yapacağız ve sonuçları nasıl değerlendirebileceğimiz üstüne konuşacağız. Evet arkadaşlar, geldik son videoya. Serinin son videosuna geldik. Şimdi bu videoda farklı bir şey deneyeceğiz. Bu videoda sizler için hem bu bütün öğrendiklerinizi daha iyi pekiştirmek hem de pratik yapabilmeniz için ileri seviye reklam stratejisi diye bir PDF hazırladım. Buradaki amacım şuydu. Size reklam yöneticisinde tüm farklı hedef kitleleri oluşturabileceğiniz, tüm e-ticaret için özellikle tüm teknik ayrıntıları kullanmanızı gerektiren, bunları uyguladığınızda da aynı şekilde hem oluşturup hem de mantığını kafanızda oturtabilmeniz adına bir reklam stratejisi hazırladım. Bu videoyu izledikten sonra bu arada şu uyarıyı da yapayım. Serinin son videosu ve önceki videoları izlemediyseniz, şu an serinin son videosundayız ama sadece direkt bu videoyu izliyorsanız hiçbir işe yaramayacak. Önce serinin geri kalan tüm videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra son videoda bu reklam stratejisini uygulamak ve pratik yapmak için gelip bu PDF'i videonun açıklamalar kısmına indirme linkini koyacağım. İndirip kendiniz için yedek bir reklam hesabında ya da reklamları açmadan uygulamaya başlayabilirsiniz. Zaten her gün bir kere uygulasanız ve bir hafta boyunca uygulasanız bu stratejiyi büyük ihtimal reklam yöneticisinde reklam açmak veya mantığı anlamakla alakalı çok bir probleminiz kalmayacak. Burada sıkışırsanız yani bu stratejiyi uygularken bazı şeyleri yapamazsanız eğer o nasıl olacak? Orada da isterseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. İsterseniz de dijital dönüşüm topluluğunda bu stratejiyle alakalı sorularınızı sorabilirsiniz. Orada bir brainstorming yapabiliriz birlikte ya da oradaki diğer insanlarla birlikte diyelim. Ve şimdi stratejimizi açıklamaya geçelim. Bundan önce bir şey daha söyleyeyim. Örneğin Ozan Tarık Koma biri strateji tarafında ya da reklamlar tarafında ekibe yeni biri dahil olacaksa teorik eğitimlerini aldıktan sonra yani kısaca sizin YouTube'da öncesinde bu serinin ilk videosundan buraya kadarki bütün videoları izlemenize eşdeğer. Sadece onlar bana birebir erişebilme imkanları var. Onun dışında farklı bir imkanları yok. Teorik bilgiyi yine videolardan ve yine benden alıyorlar. Videoları izliyorlar. Sorularını anlık sorabiliyorlar sadece. Ama en nihayetinde onlar da bu teorik eğitimlerini bitirdikten sonra 2-3 hafta, 1 ay geçip teorik eğitimleri bittikten sonra onlara verdiğim stratejinin daha doğrusu ödevin diyeyim. Aynısını bu videoda da sizlere vermek istedim. Çünkü orada denediğimizde o arkadaşlar bu stratejiyi birebir kendileri açtıkları zaman hatta birazdan bir arkadaşımızın açtığı stratejiyi de göstereceğim size ki onlar oluşturabildiğinde çünkü her şeyi kullanmanızı istiyorum burada ben. Her şeyi kullanıp nasıl oluşturulduğunu görmenizi istiyorum. Ve bütün detaylarıyla da bir nevi ödev kağıdı gibi düşünebilirsiniz. Pratik yapabileceğiniz güzel bir PDF olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce 3 farklı kişide de çok iyi sonuç verdi ve kafalarında daha iyi oturmasını sağladı. Önce bir not bırakmışım burada. Gelelim stratejiye ve daha sonra burayı gösterdikten sonra, stratejiyi anlattıktan sonra, amacımızı anlattıktan sonra açılmış hali, bir arkadaşımızın açtığı halini de göstereceğim sizlere. Siz de bolca pratik yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi unutmayın. Tabi bu seriyi izlediğiniz için 20, 23 ya da 24 video boyunca zaten birçok şeyi pratik etmiş oldunuz. Ve orada zaten birçok şeyi öğrenmiş oldunuz. Burasını da deneme tahtası, pratik tahtası gibi düşünebilirsiniz. Notlara gelelim. Demişim ki soğuk hedef kitlelerde her reklam setin içinde bir döngü, bir koleksiyon, bir tek görsel, bir video olarak toplam 4 reklam olacak. Yani bir reklam setin içinde 4 reklam olacak. Her birinin açıklaması farklı olacak. Hangi kategori kullanıldıysa o kategorinin linkine gidecek. Ana reklam linki ana sayfaya gidecek. Yani bu internet sitesinin ayrıntılı bağlantısı kısmından bahsediyorum. Bu 4 reklamı retargetinglerin dönüşüm olan kampanyalarındaki reklam setlerine direkt olarak çoğaltabilirsin. Yani bu oluşturduğumuz 4 reklamı retargetinglerin içine çoğaltmanızı istiyorum burada. Ne için? Çoğaltma mantığını öğrenmeniz için. 2 ayrı kategori için ayrı kampanyalar açılacak. Yani 2 farklı kategori kullanacağız demiştik. Onun için 2 ayrı kampanya açılacak. Ana soğuk reklamlardaki reklam alanları sadece Instagram olacak. Retargetinglerde ise reklam alanı otomatik olacak. Burada da reklam alanı farkını öğrenmenizi istiyorum. Yazılacak olan reklam metinlerinin üzerine düşünülmüş ve tüm stratejiyi doğrular nitelikte olmalı ve metinlerin pazarlama matematiği daha sonra anlatılmalı. Ya bu da tabii ödev bittikten sonra değerlendirme kısmında birlikte değerlendirirken arkadaşlarla
birlikte yaptığımız bir şey. Siz de metinlere dikkat edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. Burada biraz daha o teknik pratiği kazanmak adına da kullanabilirsiniz bu PDF'i. Kampanya isimlendirmelerine de dikkat edilecek demişiz. Bunun da videosu vardı zaten. O videoyu mutlaka detaylı şekilde izleyin. Gerçekten çok önemli. Şimdi gelmişiz ve demişiz ki retargeting'e 130 lira bütçe ayıralım. Ve ana tüm retargeting'lerin bütçesi 130 lirayken bir tane 7 gün sepet kampanyası oluşturalım demişim. Katalog reklamı ve 20 lira bütçe verelim. Yani kampanya bütçe optimizasyonu kullanarak 20 lira bütçe verelim demişim. Gerçi şu an bir reklam seti 22 lira. O yüzden minimum 22 verebileceksiniz. Gerçi siz uygularken belki 1 dolar diyelim. Bir reklam seti 1 dolar. Şu an Facebook'ta bir reklam seti 11 TL. O yüzden belki sizin olduğunuz zaman da 15 olur. Gerçi şu anda da 14-15 de. Henüz yansımadı, o da yansır. Bir reklam seti 1 dolar oluyor Facebook'ta. Yansıması şey olmuyor ama tabii. Direkt normal piyasadaki gibi olmuyor. Belli bir süre sonra yükseltiyorlar onu. Şimdi burada mesela bu her nokta bir reklam setini ifade ediyor. Bir kampanyamız var. Reklam setlerinden biri katalog kampanyası bu. Sepete ekleyip almayanlar. Son 7 gün sepete ekleyip almayanlar. Burada mesela upsell cross-sell reklamı demişiz. Upsell 30 gün bir reklam seti. Upsell 180 gün bir reklam seti ve cross-sell 180 gün yine bir reklam seti. Upsell neydi? Bildiğiniz gibi daha önce 30 gün içinde sitemize girmiş, sepete eklemiş, içerik görüntülemiş ya da almamış kişilere başka ürün göstermek. O ilgilendiğinin dışında ürünler göstermek. Cross-sell neydi? Son 180 günde ya da son bilmem kaç günde, 180 gün maksimum olabiliyor. Siteden alışveriş yapan kitleye başka ürünler satmaya çalışmak. Zaten altta da detaylı açıklamaları var. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Warm Traffic kampanyası demişiz. Burada yine 3 reklam seti içeriyor. Bunlardan bir tanesi 365 gün Instagram, 365 gün Facebook etkileşim ve 180 gün web sitesi tümü. Şimdi bildiğiniz gibi bunları uygulayabilmek için önceden özel hedef kitleler videomuzda anlattığımız gibi bütün burada gördüğünüz hedef kitleleri, mesela 180 gün web sitesine girenlerin tümü için bir özel hedef kitle oluşturmanız gerekiyor o kampanyada kullanabilmek adına. O yüzden orada hedef kitle oluşturma pratiğini de yine yapmış olacaksınız. Sonra bir social proof reklamı demişiz ve erişim reklamı olması gerektiğini ve sıklığının da bir günde 3 kere olması gerektiğini söylemişiz. Buna da son 7 gün sepete ekleyip almayanlar ve son 28 gün sepete ekleyip almayanlar. Buradaki fark ne? Yukarıda katalog kampanyasında direkt katalogtan bu hedef kitle seçilebilirken burada mesela siz erişim kampanyası seçeceğiniz için, erişim kampanyası oluşturacağınız için bunu yine özel hedef kitle olarak kendinizin oluşturması gerekiyor. Ve içine de 10 tane müşteri yorumu içeren döngü reklamı hazırlanması gerektiğini söylemişiz. 7 gün 30 gün Insta Web dönüşüm kampanyası demişim. Mesela burada da 7 gün içinde 7 gün web sitesine girenler ve purchase hariç demişiz. Artı 7 gün Instagram etkileşim. 30 günde de web sitesine girenler ve Instagram etkileşim demişiz. 2 tane farklı hedef kitle koymuşuz. Hem Instagram'ın 30 gününü hem web sitesinin 30 gününü. Sonra soğuk trafiğe geçmişiz. Soğuk trafiğin total bütçesi 400 liraymış. Bu 400 liranın 200 lirası bir ürün grubuna, 200 lirası bir ürün grubunaymış. Ve altın hedef kitlelerde şurada bir not çıkmışız. Çakışma oranı 3 adet karışık manuel hedef kitle olarak girilecek ve çakışma oranı %50'yi geçmeyecek demişiz. Ve burada bir tane Add to Cart son 60 kampanyası 50 lira bütçeli 3 reklam seti var içinde. Biri son 60 gün sepete eklenenlerin %1 benzer hedef kitlesi, %1,3 benzer kitlesi ve %3,5 benzer kitlesi. Burada da benzer hedef kitleyle oluşturmakla alakalı pratik yapmış olacaksınız. Burada değere dayalı, purchase'ın değere dayalı benzerinin %1'i, %1, 2'si, 2, 3'ü, 3, 4'ü ve 4, 5'i ve her reklam setinin içinde de 3 reklam var demiştik. Burada da değere dayalı bir benzer hedef kitle oluşturmanın pratiği olacak. Altın kitle, zaten bununla alakalı da videolar var. Bir sürü. Altın kitle oluşturmak, yani manuel hedef kitle oluşturup onları kaydedip bunlara altın kitle 1, 2, 3 deyip ve çakışma oranlarında %50'yi geçmemesini sağlamak. Yani bu üçünün de birbiriyle çakışma oranı %50'nin altında olmalı. Burada hem çakışma oranı pratiği yapacaksınız hem manuel hedef kitle çalışmayı öğreneceksiniz. Bunlar cüzdanlar içinde, bir ürün kategorisi içinde. Burada da gözlükler için var. Aynı kurgu. Burada da hem ürünler hem de görseller, videolar değişiyor. Ve böylelikle reklam stratejimizi bitirmiş oluyoruz. Bunu 5 veya 7 kere pratik etmiş olsanız, sıfırdan oluşturup tekrar sildiniz, tekrar oluşturdunuz. Zaten yedek bir reklam hesabı açıp reklamları hiç açmazsanız, yayınlasanız bile bütün strateji uygulayabiliyor olacaksınız. Para harcamadan pratik yapıyor olacaksınız. Tabi kötü de bir reklam stratejisi oldu mu? Hayır, olmadı. Tabi bugünün stratejisinde hala kullanılabilir. Özellikle retargeting kısmı hala kullanılabilir.
Ama daha farklılaştı biraz şu an kullandığımız stratejiler. Onunla alakalı da daha detaylı stratejilerin olduğu videolar çekeriz tabii. Ama mesela şunu hala kullanıyorum ben. Daha önceki retargeting videomuzda söylediğim. Hala en çok alışverişi aldığım kitle net olarak şu. Son 2 gün sepet ekleyip almayanlar. Ondan sonra bu. Upsell cross-sell'ler bazı firmalarda hala çok iyi çalışıyor. Kullanıyorum. Warm trafiği bunu bazen yapısını değiştirebiliyorum. Yani mesela buradaki stratejide warm trafik için ayrı bir kampanya açmışım. Ve Instagram, Facebook, web siteyi set olarak ayırmışım. Burada mesela 7-30 gün web için 2 reklam seti açmışım. Reklam setlerinin içinde Instagram etkileşimi ve web sitesini bir araya koymuşum. Bu tabi buradaki PDF sizin tüm versiyonları uygulayabilmeniz için oluşturuldu. Yani yine etkili bir reklam stratejisi olabilir ama cold trafiği çok dahil etmiyorum. Çünkü şu an biraz %1'ler, %3'ler çok iyi çalışmıyor. %1'lerin verimi bayağı düştü son zamanlarda bu iOS güncellemelerinden sonra. Ama mesela çakışması az olan 3 tane altın kitleyi bir kampanyaya koyup hala çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Siz de alabilirsiniz. Mesela burada 5 reklam seti koymuşum ama 1, 1, 2 diye ayırmam şu an normalde. 5 tane de set koymam. 3 çok geçmemeye çalışıyorum şu anda. 3 reklam setini. Mümkünse eğer çok eminsem tek reklam setiyle ilerliyorum. Ama üçüne birden güveniyorsam 3 reklam setiyle de ilerliyorum. Ondan da iyi sonuç alabiliyoruz. Ya da işte sosyal kanıt reklamında burada bakın mesela sepete ekleyip almayanların özel hedef kitlesini oluşturmanızı istediğim için böyle bir reklam var. Ama son 7 gün ve 28 günlük kitleye siz müşteri yorumlarınızı içeren 10 tane döngü hazırlayıp çok iyi sonuç alabilir misiniz? Kesinlikle alabilirsiniz. Kullanıyor muyum? Evet, kullanıyorum. Erişim reklamı demişim. Erişim değil, dönüşüm kullanmanız daha iyi olur bence. Niye erişim demişim? Çünkü erişim reklamında sıklık ayarlamanızı istiyorum burada. Sıklığın nasıl ayarlandığını da öğrenmenizi istiyorum. O yüzden erişim reklamı demişiz. Erişim reklamı da kullanılabilir tabii. Kullanılmaz değil. Çünkü zaten amacı satış olmayan bir kampanya. Ama ona rağmen o sosyal kanıt reklamlarında amacı satış olmamasına rağmen cidden iyi alışverişler elde edebiliyoruz dönüşüm kampanyalarıyla diyelim ve genel stratejiyi anlatmış olduk. Mesela burada katalog reklamının upsell ve cross-sell özelliğini öğrenmenizi istediğim için böyle bir şey var. Bundan iyi sonuç alıyor muyuz? Evet, tabii ki yine hala iyi sonuç alıyoruz. Sadece soğuk taraf biraz değişti. Yani nasıl ki daha önceki videolarda anlattığım bakın 2 günden bir başlıyor retargeting dilimi. 7 gün, 30 gün, 180 gün ve 365 gün olarak bir döngüye giriyor. Bu döngü de kişiler atıyorum işte öncelerde de anlattığımız gibi 60. günde tekrar bir ürüne bir retargeting kampanyamdan tıklayıp bakarsa ya da sepete eklerse hop tekrar kurgunun en başına geliyor. Yani son 2 günlük kitleye geliyor. Sonra oradan çıkarsa 7 güne, oradan çıkarsa 30 güne şeklinde devam ediyor. Ve hala tabii bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Özellikle retargeting tarafını veya bunları bir araya da toplayabilirsiniz diyelim ve uygulanmış halini göstermeye başlayalım çok kısa. Tabii çok kopya vermiş gibi olacak bu ama en azından nasıl bir şekilde bakın reklamların hepsi kapalı, hiç harcamadı. Bu ekipten bir arkadaşımızın teorik eğitimlerini bitirdikten sonra hazırladığı kampanyalar. Mesela social proof buradaymış bakın. Social proof. Ondan sonra mesela warm traffic kampanyasına bakalım. 180 gün web sitesi. İşte tıkladık. Bakıyoruz mesela özel hedef kitlelerde 180 gün web sitesine eklemiş. Tüm cinsiyetler ve reklam alanı otomatik. İçinde de üçer tane döngü koymuş. Yani böyle uygulayıp reklamları kapattığınız sürece yani şöyle gelip şu reklamlar kapalı olduğu sürece zaten para harcamayacak kampanyalar. O yüzden siz de pratik yapabiliyor olacaksınız. Tabii bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Mesela upsell cross-sell'de kampanya amacı katalog olan bir kampanyada bakın cross-sell 30 reklam seti, upsell 180, upsell 30. Burada upsell 30'da 180 olması lazımmış. Burada bir hata olmuş. Bakın ne demişiz burada? Son 30 güne şal alanlara üst giyim tunik reklam setini yani ürünlerinin tanıtımını yapın demişiz. Ve böylelikle şal alanlara çapraz satış yapmaya çalışıyoruz burada. Burada da bakın üst ürün satışı. Üst giyim elbiselerde yani elbiseleri bakıp almayanlara tunik göster demişiz son 180 günde. Burada da son 30 günde tüm ürünlerde görüntüleyen veya sepete ekleyenlere elbiseleri tanıt demişiz. Bu da mesela katalog kampanyasının bu özelliklerini kullanmayı öğretecek olan şey olacak size. Mesela bu yine katalog kampanyası. Mesela herhangi bir şeye girelim. Herhangi bir mesela Purchase Value'ya girelim. Purchase Value'nun içinde %1'den 5'e kadar burada yine hatalı olmuş. Çünkü size verdiğim stratejide her bir reklam seti içinde
ayırmanızı istiyorum o setleri. Yani 5 tane reklam seti olmalıydı burada. O çoğaltmaları yapıp. Onun dışında başka da herhangi söyleyeceğimiz bir şey yok sanırım burayla alakalı. Yapmanız gereken aynen buradaki şu her bir nokta, bakın şu nokta bir reklam setini ifade ediyor. Unutmayın. Bu da kampanyanın ne kampanyası? Dönüşüm reklamı mı, katalog reklamı mı, erişim reklamı mı, onu anlatıyor. Bütçesi çok önemli değil ama siz daha fazla da yazabilirsiniz. Zaten yayına girmeyecek bu kampanyalar. Bu şekilde bir strateji. Bunu umarım uygulayıp tüm pratiğinizi oturtup çok daha kafanızda tüm konular oturmuş olur. Çünkü inanın bunları uygulamadan kafada oturması çok zor bence. Çünkü bütün hani eğitimlerini tamamlayıp bu ödevi yapan ekip arkadaşlarımda gördüğüm şey oluyor. Bunu başarılı şekilde yaptıktan sonra belki bir hafta düşünüyorlar, belki kimisi 3 günde çıkarttı falan ama bunu yapıp uygulayabildiğini gördükten sonra artık taşlar daha yerine oturmaya başlıyor. Çünkü hep teorik eğitimde olmak, hep izleyerek, hep sorarak, uygulamadan bir şeyleri öğrenmeye çalışmak bir yerden sonra kafayı çok fazla karıştırabiliyor ki bunu da açıp böyle tek seferde %100 doğru, başarılı şekilde açabiliyor olması da zor. Ama en azından bitirip geldikten sonra üstüne birlikte konuşup nerede hata yaptığı üstünde. Çünkü o yaptığı için, o uyguladığı için nerede hata yaptığını çok daha rahat görüp bu sefer tam olarak kafasında oturtabiliyor. Buradaki tek eksik o olacak. Yani siz bunu uyguladıktan sonra kafanızda oluşan soruları bana tabii birebir soramıyor olacaksınız ama yine mutlaka Instagram hesabından mesaj atın. Yani ekran görüntüsü paylaşabilirsiniz. Yani ses kaydıyla yanıt verebilirim belki, hani nerede hata yaptıysanız ya da nereyi anlamadıysanız. Ya da bunun dışında daha güzel bir versiyon dijital dönüşüm topluluğuna katılıp orada sorabilirsiniz. Başka insanlar da, çünkü oradaki diğer uzman arkadaşlarımız da sizlere yardımcı olacaktır mutlaka. Çünkü o grubun zaten misyonu sor, öğren, öğret, bildiğiniz gibi. Yine açıklamalar kısmında grubun linki var. Oradan tıklayıp dijital dönüşüm topluluğuna da katılabilirsiniz. Umarım herkes için faydalı bir seri olmuştur. Serinin sonuna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Bu seriden sonra normal haftalık videolarımız devam ediyor olacak. Umarım çok işinize yaramıştır ve iyi pratik sağlayıp bu basic seviyeye atlayıp daha ileri seviyeye geçebilmek adına, biliyorsunuz ileri seviye olabilmek için sorabilmek gerekiyor. Onun için de ne sorabileceğini, ne sorman gerektiğini bilmen gerekiyor. Ben bu video serisinin ve sonunda da verdiğimiz bu PDF'in, uygulamanın bu bütün ne sorman gerektiğini öğretebileceğini düşünüyorum. Tabii ki her şeyi uzman olarak öğretebilecek bir seri değil ama o ilk adımı attıran ve soru sormayı öğreten bir seri olacağını düşünüyorum izleyen kişiler için. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Vaktinizi ayırıp izlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, böylelikle bir konuyu daha bitirmiş olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer bu serinin sizlere yararlı olduğunu düşünüyorsanız serinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için videoyu beğenebilirsiniz. Bunun dışında sormak istediğiniz sorular varsa da bana hakkında kısmındaki mail adresimden veya videonun açıklamalar kısmındaki Facebook topluluğu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.